Sınırı arkamızda bırakıyoruz. Yeni ülke. Kaçıncı ülkem oldu hatırlamıyorum. Vietnam'a hoş geldik. Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ndeyiz. Bu bir soru işareti olsun. Sosyalist bir ülkede Starbucks neden? 70-75 TL gibi bir şeye, küçük değil ha, bayağı büyük bir çorba. Onlar habire kaynak yapmaya çalışıyor. En sonunda bir tane abi delirdi, tuttu çocuğun birini attı böyle arkaya. Ekmek arası, omlet, işte etmet vesaire bir şey koyuyor. Bana durdu zannettim ya. Meğerse yanaşıyormuş buraya. Abla burada tezgah açmış. Çeşit çeşit yemekler var burada. Balığıydı, etiydi, tavuğuydu. Burada tam olarak 200 dolar var arkadaşlar. Vietnam'ın para birimi dediğim gibi dong 35 dolar istiyor. No thank you, thank you. İlginç bir şekilde bir kelime bile İngilizce anlamıyorlar ya. Tek giriş mi istiyorsunuz yoksa multi giriş mi? Bunu soruyor size. Ben tek giriş aldım. Baktı pasaporta, e-vizeye baktı, pasaporta baktı, mühre baktı filan derken ayrılmadan önce şöyle bir kez daha bakalım Kamboçya'mıza. Ablam sokağı temizliyor, yaprakları temizliyor. Nasılsınız dostlar? Herkese Phnom Penh'den selamlar, günaydınlar. Artık Kamboçya'daki son günüm. Burada ablam ne satıyor? Çorba satıyor. Good morning. Pirinç çorbası, içerisine böyle tavuk parçaları falan koyuyor. Sebze mebze bir şey koyuyor. Şöyle göstereyim. Bak bu güzel gözüküyor ha. Ama thank you Akon. Kokusu falan öyle kötü değil, güzel gözüküyor ama o koyduğu et parçası işte onu koymasa böyle sebzeli yapsa daha lezzetli olur bence. Kamboçya'dan ayrılıyoruz arkadaşlar. Bu otobüs terminalini tanıtmıştım. Virayak Buntam Terminal diye geçiyor. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Önünde restoran var. Şimdi buradan bir otobüse bineceğim ve Vietnam sınırına gideceğim. Dilerseniz böyle ufak minibüslerle seyahat edebiliyorsunuz ya da böyle büyük otobüslerle seyahat edebiliyorsunuz. Mesela bak Kamboçya, Laos diyor. Bu otobüs Laos'a gidiyor. Bu tarz ufak minibüsler de sınırlara gidiyor ya da diğer ülkelere gidiyor. Onlar daha ucuz oluyor, bunlar daha pahalı. Bu mesela Tayland'a gidiyor. Kamboçya, Tayland diyor. Uluslararası otobüs. Arkasındaki de benimki. Kamboçya, Vietnam. Bu Vietnam'a giden otobüs. Ben sınırda ineceğim ama. Bir de böyle ufak servisler gidiyor Vietnam'a işte dediğim gibi ya da diğer ülkelere. Bunlar 8 dolar. Bunlar 19 dolar. Yani erkenden alırsanız biletinizi ucuz olanla gidersiniz. Burası bilet ofisi. Şöyle göstereyim sizlere. Biletinizi buradan alıyorsunuz. Hemen çıktı olarak veriyorlar. Bir çıktıya ihtiyacınız varsa onu da veriyorlar bu arada. Hani bir kağıda ihtiyacınız var diyelim. Çıktı almak istiyorsunuz onu da veriyorlar. Burada marketimiz var. Önümüzde bir tane Monk abimiz var. O da Vietnam'a gidiyor galiba. Bu marketten ihtiyaçlarınızı filan görüyorsunuz. Tuvaleti burada. Şu yukarıda da bekleme alanı var. Yani gayet güzel bir terminal burası. Her istediğinize ulaşabiliyorsunuz. İhtiyacınız olan her şeye ulaşabiliyorsunuz. Şimdi benim otobüs yanaşsın da ona bir bineyim. Buradan kaç kilometreydi sınır ya? Aşağı yukarı 200 kilometre diye hatırlıyorum. Ne yapacağız? Vietnam sınırına gideceğiz. Vietnam sınırında ineceğim. Ben oradan artık kendim geçeceğim. Kamboçya'ya da veda edeceğiz. Okay. Thank you. Ben normalde küçük servisle gidecektim ama ve lakin yer kalmamış, o yüzden büyük otobüse kaldık. Yani pahalı olan seçeneğe kaldık. Şimdi 9D benim koltuğum. 9D hangisi? Hello, good morning. 90 here. 90 here. Okay. Thank you. Kamboçya'da yataklı otobüslerde yolculuk yapmaya alıştım. Bu birazcık tuhaf geliyor bana. Çok rahat oluyor ama yataklı otobüsler ya. Yani tamam boyu çok değil ama şöyle bir kıvrılıp yatıyorsun. Tek sıkıntı yanına biri geldiği zaman ya. 2 kere mesela yanında yabancı biriyle, yani Kamboçyalıyla seyahat ettim. Ya son bindiğimde iri yarı bir abi vardı böyle. Habire geceleri birbirimize omuz atıyorduk. Sığmıyoruz çünkü ya. O da sığmıyor, ben de sığmıyorum. Ama tatlı bir adamdı o da, yani yapmadı öyle. Sıkıntı olmadı. Hadi bakalım, şimdi şoförle konuştum. 4 saate gideriz dedi sınıra. Ben sınırda ineceğim.
bu devam edecek. Ho Chi Minh kentine kadar devam edecekmiş bu otobüs. Eğer ben Ho Chi Minh'e kadar gitmek isteseydim 28 dolardı. Ben sınırda iniyorum. Kendim o sınır şehrini de biraz göreyim istiyorum. Bir yarım saat, bir saat de olsa oranın havasını alayım. Para değiştirelim. Öyle tak diye şehre gitmeyelim yani. Yolculuğumuz başladı şimdi arkadaşlar. Yolculuk başlar başlamaz şöyle bir paket verdiler. İkramda bulundular. Ne vermişler? Kruvasan vermişler. Meyve suyu vermişler. Bir de yanında şöyle su verdiler. Kamboçya'nın lüks seyahati de böyle oluyormuş. Yani 19 dolar para verdik. Kruvasan'da çok görmeyin kardeşim bizi. Şimdi ben bir kahvaltımı yaparım. Kruvasanın meyve suyumu yer içerim. Daha sonrasında 2 saat uyusam mis gibi sınıra geldiğimde şey olayım yani, böyle kafam ayık olsun, aptal olmayayım, sersem gibi olmayayım. On behalf of Airbus Cambodia, we would like to welcome you on board for the journey. The journey will be around 7 hours. Saat 11'i 40 geçiyor. Kamboçya-Vietnam sınırına ulaştık arkadaşlar. Yalnız Ba Viet isminde bir kasabadayız şu an. Kasabaya girdiğimizden beri bir sürü kumarhane var. Kumarhane otel daha doğrusu. Bir sürü böyle kumarhane otel var yol boyunca. Burada da tırlar sıra olmuş durumda. Büyük ihtimalle onların da kullandığı bir hat. Ba Viet isminde bir kasaba. Şimdi bu kasabanın ben artık sonundayım. Burası Kamboçya'nın çıkış kısmı. Hemen buraya geçtikten sonra da ne yapacağız? Vietnam'a giriş yapacağız. Ben Vietnam'a girdikten sonra bütün prosedürü, vize sürecini açıklayacağım sizlere arkadaşlar. Burada kamerayı kapatmak zorundayım ki problem olmasın. Sınırlarda sıkıntı yaratıyorlar. Şöyle sınır kasabasını göstereyim sizlere. Bayağı şaşırdım ama çok fazla kumarhane var ve yenilerini açmaya çalışıyorlar. Bir sürü de inşaat var. Vietnam'a girdik arkadaşlar. Birazcık kalabalık bir sınırmış. 1,5 saat kadar sınırda bekledim. Daha sonrasında ülkeye giriş yaptık. Şimdi süreci anlatmak istiyorum sizlere. Birazcık uzaklaşayım bir de sınırdan. Bura bayağı sakinmiş bu arada ya. Şöyle göstereyim. Bir tane abla sadece para değiştiriyordu. Ona da cebimde kalan Kamboçya riyelini verdim. Bana buranın para birimi olan Vietnam dongunu verdi. Şu an cebimde 10-12 dolar civarı para olması lazım. Şimdi Kamboçya'dan çıkış yaptım. Öncelikle çıkış işleminizi yapıyorsunuz Kamboçya'dan. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kamboçya'ya girerken bana bir form doldurmuşlardı. Ve o formu saklamıştım ben. Demiştim ki videoda bu formu çıkarken alacaklar demiştim. Çünkü üzerine mühür de vurmuşlardı. O formu çıkarken aldılar. Pasaportumu verdim, o formu verdim ve Vietnam'a vizeyle geliyorsunuz. E-vizeyle başvurdum ben. Onu da açıklayacağım. Vizemi verdim. Kağıt olarak çıktı istiyorlar bu arada, Vietnam vizesini. Aklınızda bulunsun. Ve vize çıktısını verdim. İşte Kamboçya'dan çıkış yapıyorum hala şu an. Pasaport aldı, Vietnam vizesini aldı, o formu aldı. Formu kendine sakladı. Pasaporta mührü, çıkış mührünü vurdu. E-vizeyle birlikte bana geri verdi. Daha sonrasında ben Vietnam tarafına yürüdüm ve orada sıraya girdim. Çok kalabalıktı. Yani 1,5 saat bekledim sırada ve sürekli araya kaynak yapmaya çalışanlar falan oldu. Biz engelliyoruz. Çocuklara diyoruz ki sıraya geçin. Onlar habire kaynak yapmaya çalışıyor. En sonunda bir tane abi delirdi, tuttu çocuğun birini attı böyle arkaya. O öyle yapınca oradaki polisler ne oluyor falan dedi. İşte anlattık mevzuyu. Çocukları hemen geriye şey yaptılar, gönderdiler. Her neyse Vietnam polisine ben pasaportumu ve e-vizenin olduğu çıktığı verdim. Baktı, mühür bastı, hiçbir şey sormadı. Geri verdi bana. Çantaları X-ray'den geçirdim. Daha sonrasında tam binadan çıkarken bir polis daha kontrol yapıyor. O birazcık baktı pasaporta. Türk pasaportu ilk defa mı gördü ne bilmiyorum. Baktı pasaporta, e-vizeye baktı, pasaporta baktı, mühre baktı filan derken verdi bana pasaportta e-vizenin olduğu formu. Git dedi.
Bu şekilde ülkeye girmiş olduk arkadaşlar. Sınır bu tarafta kaldı işte. Ben nereye gideceğim? Ho Chi Minh'e gideceğim. Ho Chi Minh'de böyle 2 saat 3 saat uzaklıkta. Benim en büyük hatam, yani otobüsle keşke gitseydim. Çünkü grupla gelenler, otobüsle gelenler ayrı bir bankodan giriş yaptılar ve çok hızlı geçtiler. Biz kendi başına gelip geçenler bayağı bir sıra bekledik. Yani orada çok büyük hata yaptım. Şu an büyük ihtimalle şehre çok yakın bir mesafedeydim ama oldu artık, neyse. Sınırdayız. Gelelim vize mevzusuna. E-vize olarak başvuruyorsunuz. Ben açıklamalara internet sitesini bırakacağım, vizeye başvuracağınız siteyi. Bir form var arkadaşlar. Bu formu dolduruyorsunuz. İşte pasaport fotoğrafını yüklüyorsunuz, kendi fotoğrafınızı yüklüyorsunuz, bilgilerinizi giriyorsunuz vesaire. Bir sürü bilgi istiyorlar. Onları giriyorsunuz. Daha sonrasında işte ödeme kısmına geliyorsunuz. Burada ben bir kere hata yaşadım. Hata yaşayan da çok insan varmış bu arada. Yani sanırım sistemde bir sıkıntı var. Umarım yakın zamanda düzeltirler. Belki de bu videoyu yayınladığımda düzeltmiş olacaklardır. Baktım ödeme kısmında hata çıkıyor. İkinci bir form doldurdum. En baştan formu doldurdum. Bu sefer hata çıkmadı ve ücreti ödedim. 3 iş günü içerisinde elime geldi PDF olarak. Ben onu çıktı aldım. İşte hem telefonumda ekran görüntüsü var hem de kağıt olarak çıktı aldım. Yani 3 iş günü içerisinde, 4 iş günü içerisinde gönderiyorlar. Şimdi şöyle bir vize prosedürü uyguluyor. 90 gün vize veriyor size arkadaşlar. Tabii bunun farklı şeyleri de vardı da turist vizesinden bahsediyorum ben. 90 gün vize veriyor. Tek giriş mi istiyorsunuz yoksa multi giriş mi? Bunu soruyor size. Ben tek giriş aldım. 25 dolar. Multi giriş isterseniz 50 dolar. Yani fiyatlar da bu şekilde. Dediğim gibi çok kısa bir süre içerisinde vizeniz elinize geliyor. Ve Vietnam'a. Bu arada şey de önemli. Hangi sınır kapısından gireceksiniz onu da belirtiyorsunuz. Ben belirttiğim sınır kapısından geldim. Bu sınır kapısını belirtip başka bir kapıdan girseydim problem çıkar mıydı bilmiyorum ama onun riskini almayın bence. Durum budur. Vize süreci de bu şekildeydi. Artık sınırı arkamızda bırakıyoruz. Yeni ülke. Kaçıncı ülkem oldu hatırlamıyorum. Vietnam'a hoş geldik. Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ndeyiz. I go to Ho Chi Minh. Yeah. You go Ho Chi Minh? Yeah. Is this taxi? Yeah. Taxi? No, I don't need taxi. Grab. Grab. Grab? Yeah. How much should I pay? Abi burada kimse İngilizce anlamıyor. Hep çeviriyle konuşuyorlar. Alabildiğince temel kelimeleri kullanarak iletişim kuracağız. Daha demin bir tane adam ülkeye girer girmez şey dedi. 500.000 donga Ho Chi Minh'e götürürüm dedi. 300.000 dong var benim cebimde. O da 10-12 dolar bir şey yapıyor. Yani tahmini 16-17 dolar civarı bir şey götürürüm diyordu. Bakalım bu abi ne isteyecek. Ho Chi Minh. Aha, Ho Chi Minh. Okay. Dur bakayım ya. Otobüse binseydim 10 dolar vermiş olacaktım ekstra Ho Chi Minh'e gitmek için. Bakalım bu abi ne isteyecek. 10 dolara kadar veririm ya, hiç beklemeyiz. Ha? Yeah. Oh, no. Dur bak. Ben... Dur. This? Yeah. Vietnam. 35 dolar istiyor. No, thank you. No. 35 dolar istiyor benden. Çıldırmış ya. No. Ulan beni koşturdun. Bana durdu zannettim ya. Meğerse yanaşıyormuş buraya. Aksiyon yaptırdın ha. Ho Chi Minh? Ho Chi Minh? Hoppa. Hello. Money? No money. Abimiz kral çıktı ya. Aha. Çantamızı da şöyle koyalım. Şuraya sığamadım. Tamam. Hello. My name is Burak. Burak from Turkey. Biz kendimizi tanıtalım, anlamıyorlar ama olsun. İlginç bir şekilde bir kelime bile İngilizce anlamıyorlar ya. Bus terminal dedim, money exchange dedim, hiçbiri anlamadılar. En son cebimden parayı çıkardım dedim, Kamboçyan dedim, Vietnam dedim.
Anladı, orada anladılar. Abimiz Ho Chi Minh'e doğru gidiyormuş. Bak otostopumuzu çektik ya, uzun bir aradan sonra güzel bir otostop çektik. Paramız da cebimizde kaldı. Ha, para isteseydi cebimdeki para kadar verirdim, o yalan değil yani. Bir şekilde ulaşmamız lazım çünkü. You good? Good? Abimiz çok konuşkan değil ama sağ olsun yardımını da ediyor. İşte dil önemli değil. Maksat yardım etmek. Yardım etmek isteyen bir şekilde ediyor arkadaşlar. Şöyle abimizin tırını da göstereyim. Ne taşıyor acaba? Önde budası da var. Yan tarafta da şöyle teyzelerimiz, abilerimiz tezgah açmışlar. Vay be, Vietnam'dayım ya. Güney Asya'da en çok merak ettiğim ülke arkadaşlar. En uzun da burada gezmeyi planlıyorum. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Göreceğiz hep birlikte. Abi gidiyor, beni burada indirdi. Dedi ki şehir merkezine dedi buradan gidebilirsin. Burası otobüs terminali. Ben dedi girmeyeceğim. Büyük araç olduğum için giremem dedi şehir merkezine. Sen dedi buradan gidersin. Dedim abi eyvallah. Şöyle karşıya atalım da kendimizi. İnanılmaz bir trafik var. Bir de yağmur yağdı biraz önce. Yağdı durdu. Şimdi sonra Bağdat bulunur. Soracağız. Merkeze gideceğiz. Sordum şimdi, 65 numaralı otobüs merkeze gidiyormuş, onu bulmaya çalışacağım. Aha da bulduk. Soralım bakalım abiye, ama pantolonunu düzeltiyor. Bakalım işliyor mu otobüs, onu bir öğrenelim. Hello. Saudan Park. Buraya gidiyorum dayı. No. No center? Yes. Center? Can I? Yes. Can I? Tamam. Rồi mở cửa đây cho gái lên kìa. Luôn. Şöyle bir bilet verdi amca. 6000 dong. O da ne kadar yapıyor? 0.24 Amerikan doları yapıyor. Rồi, Peki. để gì? İlk donglarımızı da böylelikle sınırda almıştık. Devamını da almış bulunuyoruz. Tanıtacağım paraları, bir para bozdurayım, hepsini tanıtacağım ama şöyle söyleyeyim önden. Vietnam'ın para birimi Vietnam dongu. Bugünün kuruyla 1 Amerikan doları 25.500 Vietnam donguna eşit, aşağı yukarı öyle. Şöyle göstereyim paraları bir yandan. Ama tanıtacağım, merak etmeyin. Thấy 104 nha, là tôi bo mặt nó liền, 104 bò lắm. Ho Chi Minh şehrine varmış bulunuyoruz. Artık merkeze çok yakın bir noktadayım. İndim otobüsten arkadaşlar. Burayı da yürüyeyim. İnanılmaz bir trafik var. Hadi onu geçtim. İnanılmaz bir motor trafiği var. Böyle bir şey olamaz. Ben hayatımda hiçbir ülkede bu kadar motor gördüğümü hatırlamıyorum ya. Feci bir motor trafiği var. Her yerdeler. Dedim bari son kalan kısmı yürüyeyim. En azından hava almış olurum ya. Geldik, Ho Chi Minh'deyiz. Vietnam'ın en büyük şehrindeyiz arkadaşlar. Hop. Artık o kadar fazlalar ki kaldırıma falan çıkıp birbirlerini solluyorlar. Her yerde Vietnam bayraklarını ve komünizm bayraklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Vietnam sosyalist bir ülke. Sonraki videolarda bunun üzerine birazcık konuşacağız. Buradaki yönetim nasıl, ekonomik durum nasıl vesaire. Bilgi vermek istiyorum bu konuda. Şu an saat 5'e geliyor. Aşağı yukarı 10 saattir yoldayım.
Yani Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'den Vietnam'ın en büyük şehri Ho Chi Minh'e gelmem aşağı yukarı 10 saati buldu. Sınır şehrinde hiçbir şey yoktu ya. Ben orada biraz takılırım diye düşünmüştüm de hiçbir şey yoktu yani. Hiç öyle haritayı açıp incelemedim de normal bir sınır kasabasıdır, sınır şehridir diye düşündüm. Ama hiç öyle çıkmadı. Bakın karşıda Starbucks var. Bu bir soru işareti olsun. Sosyalist bir ülkede Starbucks neden? Dans eğitimi alıyorlar burada. Ya da bir grup bir şeye hazırlanıyorlar. Koreografi çalışıyorlar. Hepsi kız, birkaç tane erkek var. How much is the $100? 2.540.000. Bir de biz kontrol edelim. $100, 2.500.000. Tamam. Yes, please. Can you give some different money also, like small pieces, big pieces? $200 bozdurdum şimdi. Burada tam olarak $200 var arkadaşlar. Vietnam'ın para birimi dediğim gibi dong. Bugün aşağı yukarı 1 Amerikan doları 25.500 Vietnam donguna eşit. Şöyle paraları da göstereyim sizlere. Bu 500.000 dong. Sanırım en büyük para bu. Yani en azından benim elimdeki en büyük para bu. Burada Ho Chi Minh var. Sonraki videoda bahsedeceğim kendisinden. Sosyalist Vietnam'ın kurucusu arkadaşlar. Biliyorsunuz burada Vietnam Savaşı oldu. Kuzey Vietnam, Güney Vietnam vesaire bir sürü böyle tarihi olay yaşandı burada. Sosyalist Vietnam'ın kurucusu kendisi. 500.000 dong aşağı yukarı $20 yapıyor. Sonra ne varmış elimde? 200.000 dong var. Şöyle göstereyim. 100.000 dong var. Bu mesela ne kadar? Aşağı yukarı $4. Daha sonrasında 50.000 dong var. Şöyle düz hesap $2 diyebiliriz. Burada $1 bile yapmayan 20.000 dong var. 10.000 dong bu arkası ve elimde bir tane 1000 dong var. Şöyle göstereyim sizlere. 1000 dong kağıt para. Bunlar biraz daha böyle plastik gibi. Ama paraların renkleri çok karışmaz bence yani. Biri yeşil, biri kırmızı, biri mavi, biri koyu mavi gibi. Çok da koyu değilmiş ama bak karışabilir. Dikkat etmek lazım. Kamboçya paraları çok karışıyordu. Benim hostelin yeri bu binaların arkasında gösteriyor. Şuradaki arkadaşa sordum. Dedi ki buradan gireceksin dedi. Ben hiç aklıma gelmedi buradan içeriye bakmak. Hemen karşıda. İnsan bir tabela böyle bir şey koyar. Bir yönlendirici bir işaret koyar buraya. Bir gece buradayım, sonra hostelimi değiştireceğim. Odamız burası. Buz gibi lan. Yes. In the lock for your Okay. Thank you. Bir gece burada kalacağım. Normalde daha güzel bir hostel var da orada yarından sonraya yer buldum. Bu gece yoktu. Mecbur bir gecelik başka bir yer ayırttım. Yarın oraya taşınacağım. Bir sonraki videoda orayı göstereceğim sizlere. Ama seçenek olarak bunu da şey yapın, aklınızda tutun. Gecelik $6. Hızlıdan bir duş aldım. Kendime geldim. Tertemizim. Attım kendimi sokaklara. Güzel bir sokak bulduk. Sağlı sollu restoranlar var. Şehrin eski ismi Saigon bu arada arkadaşlar. Birçok yerde göreceğiz Saigon yazısını. Şehrin eski adı. Burada da Hint restoranı, Pakistan restoranı, helal food. Yani aradığınız her yerde bulabiliyorsunuz Asya'da, Güneydoğu Asya'da. Şöyle bir fiyatlara bakalım. Burada ahtapotlu bir yemek var. 90.000 diyor. İşte 75.000'e bir tane ne diyor? Dana etli bir sulu yemek diyor. Bundan yiyebiliriz aslında ya. Şöyle 75.000 100.000 arası yemekler gördüğüm kadarıyla.
O da ne kadar yapıyor işte? 3-4 dolar civarı bir şey yapıyor ya. 25.000'e 1 dolar dersek aynen 3-4 dolar civarı bir şey yapıyor. Burada masajların fiyatları var. Ayak masajı 1 saat 250.000 diyor. Ne kadar yapıyor işte? 10 dolar yapıyor. Ama bura Tayland hesabı gibi. Aşağı yukarı Tayland'la aynı fiyat. İşte 10 dolar 12-13 dolar civarı masajlar. 10 dolarla 15 dolar arası diyeyim ben size. Tayland'da da 10 dolar civarıydı ya aşağı yukarı. Yanlış hatırlamıyorsam. Kamboçya'da daha ucuzdu masajlar. Kendime bir çorba söyledim arkadaşlar. Şöyle yanımda ablamız limon da verdi. Pho Bo bu çorbanın ismi. Vietnam'da çok meşhur bir. Bunun suyu akmıyor ama. Çok meşhur bir çorba. En meşhur yemeklerinden bir tanesiymiş. Ben de bununla Vietnam'a hoş geldin demek istiyorum kendime. Ama bunun suyu akmıyor. Onu nasıl yapacağız? Sebzeli, noodle'lı ve dana etli bir çorba. Hemen şöyle dana etinden bir tadına bakalım. Kamboçya'daki gibi değil. Kamboçya'da buna benzer bir çorba içmiştim. Onda et bayağı çiğ kalmıştı ama bunda güzel pişmiş. Noodle da şahane. Aa bak sevdim bunu. Kamboçya'daki gibi mi olur acaba diye birazcık tedirgin olmuştum sipariş ederken ama gayet lezzetli çıktı. 50.000 dong bu arada bunun fiyatı. Yani 2 dolar bile değil arkadaşlar. 1.90 küsür dolar falan yapıyor. Yani Türk parasıyla söyleyecek olsam 70-75 TL gibi bir şeye. Böyle küçük de değil ha. Bayağı büyük bir çorba. Güzel bir çorba içebiliyorum yani şu an. Vietnam'a hoş geldim gerçekten. Bakın. Şu yeşillik neyse kişnişgillerden kesin çok benzer bir tatlar alamadım. Çok iyi, çok stick kullandığım söylenemez. Bu nedir bu bilmiyorum ya. Bunu soracağım ablaya. Adı neyse istemeyeceğim bak. Kişniş 1 bu 2. O kadar keskin bir tadı var ki ve bütün yemeğin tadını alıyor, değiştiriyor. Ama yine de gayet lezzetli bir çorba. Abla burada tezgah açmış. Çeşit çeşit yemekler var burada. Balığıydı, etiydi, tavuğuydu, deniz ürünüydü. Bir sürü böyle yemek var. Dilediğiniz kadar hemen böyle paketliyor. Yanına pilav milav, noodle. Afiyet olsun. Ama işte bu tarz böyle sokakta bekleyen yemekler genelde bakteri üretiyor ya. Biraz sakıncalı olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Hava karardı. Daha da canlandı sokaklar. Burada ne yapıyor? Omlet yapıyor. Başka bir şey yapıyor mu? Şöyle bakalım. Ekmek arası omlet. İşte etmet vesaire bir şey koyuyor. Şöyle göstereyim. Hello. Bu arada Vietnam'ın sandviçleri çok meşhur. Geçen bir liste gördüm. 2024 yılındaki en iyi sandviçleri sanırım listelemişlerdi. 1 numarada Lübnan usulü şavarma vardı. 2 numarada Vietnam usulü bir sandviç. 3 numarada bizim tombik döner. 4 ve 5 numarada yine Vietnam usulü sandviçler. Yani ilk 5'e 2 tane sandviç sokmuşlar. Özür dilerim 3 tane sandviç sokmuşlar ilk 5'e. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Kamboçya'dan çıktık, Vietnam'a geldik. Kamboçya'da keyifli geçti, güzel geçti. Umarım Vietnam'da en az Kamboçya kadar güzel geçer, keyifli geçer. Sizler de keyifle seyredersiniz. Çok böyle spoiler vermek de istemiyorum şehirden. O yüzden videoyu çok da uzatıp böyle şey yapmak istemiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Artık sonraki videolarda gezeceğiz hep birlikte. Ulaştık Vietnam'a. Ho Chi Minh'le birlikte Vietnam seyahatimiz başladı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Adios amigos. Bir de Vietnam'da görmemi istediğiniz bir yer varsa, bir öneriniz varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Dikkat edin kendinize.